Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tığ işi kullanarak yapmış olduğum motiflerden oluşan bu güzel hırka yapımını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmına yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Gerçekten yapımı gayet kolay olan bu güzel hırka çalışmasına hemen geçelim arkadaşlar. Modelimi yaparken kullanmış olduğum ipim Himalaya Dore marka ip arkadaşlarım. 50 gram ve 155 metre toplamda. Tığım ise 2,5 milim oldu. Şöyle hemen başlayalım. Önce bir halka yapıyorum. İçerisine giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi pullu bir ip. Bir tane zincirle sabitledim. Sonra üzerine bir alıyorum. Şu şekilde 7 tane çakma sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Sonra sıkılaştırıyorum iyice şöyle. Şu ilk yerden bakın şu şekilde giriş yapıyorum. Şöyle aldım ve kaydırarak bağladım. Sonra bu ipimle birlikte zincir çekiyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Sonra bir 3 daha çekiyorum. 1 2 3. Üzerine bir aldım. Hemen yanındaki yerden giriş yapıyorum. Bakın şöyle. 1 2 3. Üzerine bir alarak üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir, bir aldık üzerine. Hemen yanındaki yerden giriş yapıyoruz. Bir çektik. 1 2. Evet. 1 2 3 zincir, yine bir aldım ve bu şekilde 8 tane şöyle kafes oluşturuyorum. 1 2 3 zincir, bir aldım. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 zincir, 7. yerimi yaptım. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Geliyorum şu tepe 3 tane zincir olan yerimin üstünden giriş yaptım şöyle. Bakın şu şekilde bir görüntü. Sonra içeriye giriyorum, kafesimin kaydırarak bağlıyorum. Burada bir miktar yükseldim, şöyle az bir şey. Sonra arkadan alarak buraya şu şekilde bir üçlü trabzan boyutunda yer yapıyorum. Sonra üzerine bir aldım. Kafesin içerisine giriş yaparak üçlü trabzanlar yapıyorum. Ama üzerine bir alıyorum arkadaşlarım. Şöyle 4 tane yerimiz olacak. 1 2 3 4. Bir zincir çektik. Tekrar 4 tane her bir kafesin içerisine üçlü trabzanlarımızı yaparak devam ediyoruz. 3 ve 4. Bir zincir, 4 tane üçlü trabzan. Bir zincir, tekrar devam ediyorum. 1 2 3 ve 4.
Son boşluğa geldim. Oraya da 4 tane yine üçlü trabzanımı yapıyorum arkadaşlarım. Bir zincirimi çektim. Geliyorum. Hemen tepe noktasından giriş yapıyorum. Kaydırarak bağlıyorum. Ve görüntü bu şekilde. Şimdi yine bir miktar yükseldim. Şu şekilde arkadan aldım. Bir tane daha yapıyorum. 2. Evet, şimdi üzerine yine bir alıyorum. Bakın şu boşluktan giriş yapıyorum. 1 2 3 üçlü trabzanımı bir tane yaptım. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. 1 2 3. Toplam ikili trabzan, üçlü trabzan sayımız arkadaşlarım her bir dörtlü yerimizde 6 tane olacak. 3 oldu. 4 5 ve 6. Aynı yere bir daha yaptım gördüğünüz gibi. Şöyle sayalım, bakın 2 4 6. Baştaki ile birlikte. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3. Baştakilere 2 tane yapıyoruz arkadaşlarım, bakın. Şuradan girişimi yapıyorum. Şöyle bir, aynı yere bir tane daha. Sonra ikinciye devam ediyorum. Üçüncü üçlü trabzanımı yapmış oldum. 3 4 5, bakın 5 burada, hemen 6'yı da aynı yerin içerisine yaparak devam ediyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Üzerine yine bir alıyorum. İlkinin içerisinden giriş yapıyorum. 2 3 tane, 3 defa da çektik şöyle. Sonra devam ediyoruz. 3 4 5 6. Hepsine aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Sonuncu yere geldim. Yine aynı şekilde 1 2 devam ediyorum. 3 4 5 ve 6. Şimdi burada bakın şöyle bir görüntü elde ediyorum. Bir iki tane zincir çektim. Üzerine bir aldım. Geliyorum şu tepenesinden hemen girişimi yapıyorum. Ve buraya bir tane böyle ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bir görüntü. Sonra hemen bakın içerisinden giriş yapıyorum. Şu şekilde çektim. Şöyle sık iğne yapmış oldum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane zincir çektim. Üzerine bir aldım yine. Bakın bu defa şu yerin hemen şuradan giriş yapıyorum. Şöyle 1 2 bıraktık. Üzerine bir aldık. İkinciyi yapıyoruz. 1 2. Yine bıraktık. Üzerine bir aldık. 1 2. Tekrar aldık. 1 2. Tekrar alıp yine yarım trabzan yaptık. Toplam 5 tane arkadaşlarım. 1 2 3 4 5. Sonra hepsini birlikte çekiyoruz ve 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektik. Geliyoruz şu aradaki yerden, bakın şuradan girişi yapıyoruz ve sık iğne ile bağlıyoruz. Sonra 8 tane zincir, 1 2 3 4 5 6 7 8. Üzerine yine bir aldık. Bakın
şurayı, yani şuradan değil şuradan giriş yapıyoruz. 1 2 aldık üzerine, 1 2 ikinciyi yaptık, 3 4 ve 5. Evet, 5'ini birlikte şu şekilde topluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane zinciri çektik, geliyoruz ortaya, giriş yaparak bağlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yaptık. Yine 5 tanesini topluyoruz. Evet, bakın şöyle burayı da aynı şekilde tamamlıyoruz. Evet, sonuncu yere geldim. Yine 5 tane topladıktan sonra 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlarım. Üzerine 1 2 doladım. Geliyorum, bakın şu içerisinden giriş yapıyorum. Sık iğneyi yaptığım yere 1 2 3 üçlü trabzanımı yapıyorum. Bakın görüntümüz bu şekilde oluyor. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Geldim. Bakın şu boşluktan, hemen yanındaki boşluktan giriş yaparak buraya sık iğne ile bağlıyorum. Bu son sıramız oluyor. Sonra 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Üzerine 1 2 3 doladım. Geliyorum, bakın sık iğnemin içerisinden giriş yapıyorum. Köşemi oluşturacağım. Şöyle 1 2 3. Şimdi bunu çekmiyorum sonuncuyu. Sonra 1 2 3 tane doladım tekrar. Geliyorum, bakın şuradaki 8 tane olan zincirimin hemen şöyle orta yerinden giriş yapıyorum şu şekilde ve 1 2 3. Sonuncu kaldı yine. Sonra bunları birleştiriyorum bu şekilde. Sonra 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Geliyorum, hemen şu arka tarafından doğru giriş yapıp buraya sık iğne ile bağlıyorum. Sonra 8 zincir, 1 2 3 4 5 6 7 8. Geldik, hemen bakın şuradan girişimizi yaptık ve sık iğne ile bağladık. 8 zincir, 1 2 3 4 5 6 7 8. Geldik, bunu da bu tarafına doğru bağladık. 1 2 3 4 5 6 7 8. Onu da buraya bağlıyorum. Bu benim kenar kısmım olmuş oluyor arkadaşlarım. Şöyle bakın, şurası köşemiz oldu, burası arada kalan yerimiz. Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6. Sonra üzerine 3 doluyoruz. 1 2 3. Geldik, sık iğnemizin hemen içerisinden girişimizi yapıyoruz şu şekilde ve 1 2 3 çektik. Sonra tekrar 1 2 3 doladık. Geliyoruz buraya, ortasından giriş yapıyoruz. Zincirin içerisine girerseniz daha güzel duruyor. 2 3. Sonra üçünü birlikte çektim. 7 tane zincir çekiyorum bu defa. 1 2 3 4 5 6 7. Geliyorum buraya, sık iğne ile bağlıyorum. Sonra 8 zincir çekiyoruz, devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Geldik buraya, bağlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Bu tarafa geçtik. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Buraya geçiyoruz. Şimdi 6 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 doladık. Bir diğer köşemizi yapıyoruz. Normalde bu sıramız ekleme sırası arkadaşlar. Yaparken ekleniyor. Onu da söyleyelim.
motifi tam olarak görmeniz için böyle tamamlayacağım. 2 3 zincir, 3 tane doladım. Geliyorum, hemen buradan giriş yapıyorum ortasından. 1 2 3 çektim. Sonra üçünü birlikte alıyorum. Sonra 7 zincir, 1 2 3 4 5 6 7 geliyorum, hemen bu tarafından giriş yaparak buraya bağlıyorum sık iğne ile. Sonra 8 zincir, 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi 6 zincir yine diğer köşemizde yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 doladık, geldik, girişimizi yaptık ve buraya önce bir şöyle üçlü trabzan, sonra 1 2 3 doladık, bu tarafa geçtik, 1 2 3, sonra hepsini birlikte çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir indik aşağıya, sık iğne ile bağladık. Sonra 8 zincir, evet, gelip buradan giriş yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakın, burası ilk başlangıç yerimiz. Hemen şöyle buradan giriş yapıyorum ve motifimi tamamlıyorum. Şöyle bir zincir çekip kesiyoruz. Evet arkadaşlar, motifimizin tamamlanmış hali bu şekilde. Şimdi ekleme işlemine geçelim. Evet, bu motifi arkadaşlarım buraya ekleyeceğim. Kafanız karışmasın. Şimdi bitmiş halinden şöyle sökerek devam edeyim. Buraya kadar geldim. Şimdi ilk yerimizi yaptık ve buraya geldik. Burada yine 6 tane zincir, 1 2 3 4 5 6, sonra 1 2 3 doladık üzerine, buradan girişimizi yapıyoruz şöyle ve 1 2 3 tane de çektim. Sonra devam ediyorum. 1 2 3 doladım, geliyorum, bu orta kısmına giriş yapıyorum ve 1 2 3, şöyle 3 tane yine kaldı, bakın bunları birlikte topladım. Sonra geliyorum, ekleme yapacağım motifimin şu köşesine, bakın şu araya, şuraya motifimi ekleyeceğim. Şöyle alıyorum, şurada bakın iki köşemiz var zaten, bir tanesi, hemen şöyle girişimizi yapıyoruz ve sık iğne ile buraya bağlıyoruz. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimizi çektik. Yine aşağıya iniyoruz ve buraya sık iğne ile bağlıyoruz. Sonra 4 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 getirdik, onu da hemen bu yanındaki, bakın bu motifimizin şu boşluğu, oradan girişimizi yaptık, sık iğne ile bağladık. 1 2 3 4 zincir geliyoruz tamamlayacağımız motifimize, hemen buradan giriş yaparak buraya ekliyoruz. 1 2 3 4 zincir, sonra diğerine geçiyoruz. Bakın şu fazla ipi de arkadaşlarım şöyle yaptım ben, buraya sık iğne ile bağlıyorum önce, sonra fazlalığını aradan götürerek 4 tane zincir çekiyoruz zaten, 2 3 4, şu fazlasını kesiyorum. Böylelikle aradan da götürmüş ve saklamış olduk. Şimdi 4 zincirimizi çektik, geliyoruz, bakın bu motifimizin hemen burasından giriş yapıyoruz ve sık iğne ile bağlıyoruz. 1 2 3 4 zincir geldik, buna buradan giriş yaptık ve buraya bağlıyoruz. 1 2 3 4,
Evet, yaprağımızın şöyle hemen yanından giriş yaptık. Buraya bağladık. Şimdi 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 doladık. Sık iğnemizin içerisinden giriş yaptık. Köşe yapıyoruz yani yine. 1, 2, 3 3 defa doladım. Buradan girişimi yaptım. 1, 2, 3. Üçünü birlikte aldım. Evet arkadaşlarım, bakın 3 motifimizin birleşim yerine geldik. Şimdi burada bunları da birlikte şöyle bakın aldım. Bir de şöyle şu aradan alıyorum ki düzgün dursun diye. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimi çektim. Hemen yaptığım motife geçiyorum. Alta indim ve buraya sık iğne ile bağlıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir devam ediyoruz. Aynı şekilde eklemeye. Şu şekilde bakın. Ortası da şöyle gözüküyor arkadaşlar. Birleşim yerleri 4 motifimizin. Şimdi devam edelim. 1, 2, 3, 4 indik aşağıya. 1, 2, 3, 4. Bu fazla ipimizi de aynı diğeri gibi şöyle aldım altından. Sonra 1, 2, 3 ve 4. Hemen buraya geçtim. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Geçiyoruz buraya. Şimdi bu köşeyi ekleyeceğiz. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3 doladım. Buradan girişimi yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tane doladım. Diğerine geçtim. Ve birleştiriyorum. Sonra geçiyorum. Köşeyi yaptım bakın. Buraya geçiyorum. Şu köşeme. Hemen oradan girişimizi yapıyoruz ve sık iğne ile bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektik. Gelip hemen dibinden giriş yaparak buraya bağlıyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve buraya geçtim. Bakın arkadaşlarım, şöyle yaptığımız yerleri göstereyim size. Bu şekilde 8 zincir, yine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya bir 8 zincir daha. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 doladık. Köşemizi yapıyoruz. Motifleri eklerken arkadaşlarım ilk kenardan, yani ilk şu başladığımız yerden itibaren eklerseniz eklemede herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimi çektim, yine iniyorum aşağıya, sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincirimi çektim. Geliyorum şu ilk yere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincirimizi çektik. Geliyoruz. Şu ilk bu sıraya başladığımız yerimiz. Oradan girişimizi yapıyoruz ve şöyle kaydırarak bağlayalım. Bir zincirimizi çekelim ve keselim. Evet bakın. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. Şu birleşim yeri de şu şekilde. Şimdi 2 tane yarım motif kullandım ben arkadaşlarım, kullanacağım. Birini yaptım. Şurada göstereyim size. Bakın şu. Şimdi bu yarım motif nasıl yapılıyor onu geçelim hemen. Şöyle dursun. Yapabilen arkadaşlarım buradan yapabilir. Şu şekilde yarım motif yapacağız. Yine bir halka yapıyoruz. .
halkamın içerisine yine girişimi yaptım. Bir tane zincirle sabitledikten sonra üzerine aldım. 6 tane 1 2 3 4 5 6 sıkılaştırdım iyice. Sonra arkadaşlarım buradan 2 kalın trabzan, yani ikili trabzan boyutunda, şöyle üçlü trabzan boyutunda pardon, 3 tane zincirimi çekiyorum yine. Bu ipimi kullanıyorum ki böyle daha şey olsun, hem de oradan fazla ipimiz çıkmasın. Şimdi bu yapmış olduğum yeri şu şekilde çevirdim. 1 2 3 tane zincir çektim, üzerine bir aldım. Hemen dibindeki yerden, bakın şuradan girişimizi yapıyoruz. 1 2 3 tane, bir tane üçlü trabzanı bu şekilde yaptık. 1 2 3 zincir, tekrar 1 2 3, aynı bu orta yeri başladığımız gibi. Şimdi burada 1 2 3 4 5 tane kafesimiz olacak arkadaşlarım. İkinciyi yaptık. 1 2 3 zincir çektik, yine devam ediyoruz. Bir 2 3 4, şimdi 1 2 3 zincir, sonuncu yerden de girişimizi yapıyoruz ve yine bir üçlü trabzan yapıyoruz, buraya çeviriyoruz. Sonra yükseliyoruz, şöyle aldık, içerisinden biri yaptık, bir tane daha ve buraya iki tane şöyle yer yapmış oluyorum. Şimdi bir zincirimi çekiyorum, üzerine bir aldım, geçiyorum bu boşluğa, 4 tane yine üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4, bir zincir, sonra tekrar 4 tane, 1 2 3 4, tekrar bir zincir ve 4 tane yine, 1 2 3 4. Şimdi bir zincir çekip önce bir tane bu boşluğa, sonra bir tane yine üzerine aldık. Şu kenar kısmından giriş yaparak buraya bir tane üçlü trabzan yaptık ve çevirdik. Sonra yine üçlü trabzan boyutunda şöyle yükseliyorum. Birinci yerimi yaptım. Buraya iki tane daha ekliyorum arkadaşlar. Şöyle 1 2, sonra 3 zincir, 1 2 3, bir aldım üzerine, hemen ilkinden bakın, bu defa tersine denk geldi. Şöyle 1 2, yanından devam ediyorum. 3 4 5 6 tane üçlü trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir, tekrar yine aynı şekilde bakın şuradan başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 zincir, devam ettik. Bir 2 3 zincirimi çektim, üzerine bir aldım. Hemen buraya iki tane üçlü trabzanımı yapıyorum.
Sonra bir de bu yerden giriş yaparak buradan alıp bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle buradan görünüşü bu şekilde, ön tarafımız bu şekilde olacak. Şimdi yine yükseliyorum şu şekilde, 1 2, sonra üzerine bir aldım ve hemen yanındaki boşluktan giriş yapıyorum. 1 2, üçüncüye tamamlamadım, üzerine bir aldım, buradan giriş yapıyorum. 1 2 ve hepsini birlikte aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim, geliyorum 3 tanenin içerisinden giriş yapıyorum, sık iğne ile bağlıyorum. Şöyle. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim, üzerine bir aldım ve buradan başlıyorum. 5 tane yarım trabzanımı yapıyorum. Sonra hepsini birlikte topladım. Yine 8 zincir, 1 2 3 4 5 6 7 8 geldim. Buradan giriş yaparak buraya bağlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8, sonra yarım trabzanlarımı topluyorum, 5 tane. Bu kenarda 3 tane yarım trabzanımı yapıyorum. Şöyle ve hepsini birlikte aldım. Evet, burayı tamamladıktan sonra çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6, sonra üzerine 1 2 3 doladım ve geliyorum. Bakın şu zincirlerimin içerisinde yine girişimi yapıyorum. 1 2 3 tane de çektim, birleştirdim. Bunu getiriyorum şimdi. Ekleme yapacağım. Bakın şuraya, yaka oyuntusu oluşturmak için. Bunu arkadaşlarım, geliyorum. Şöyle olacak. Hemen şuradan girişimi yapıyorum ve buraya ekliyorum. Şu şekilde. Şöyle açabilirsem daha net gözüksün. Şuraya ekleyeceğiz. Bakın şöyle. Şimdi bunu yaptık. Yine 7 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi bunun dibine giriş yapıyorum ve buraya sık iğne ile bağlıyorum. Sonra 4 zincir, 1 2 3 4 geldim. Hemen bakın şuraya giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladım. 1 2 3 4 zincir geçiyorum buraya bağlıyorum. Yine 4 zincir çektim, diğerine geçiyorum. Dört zincir çektim, yarım motifime geçtim. Şimdi buraya köşe yapacağız arkadaşlarım. Yine 6 zincir, 1 2 3 doladık. 1 2 3 doladık. Zincirimizin içerisinden giriş yaptık. 1 2 3, sonra birlikte topladık. Şimdi motiflerimizin bakın birleşim yerine geçtik. Şöyle girişimizi yaptık ve buraya sık iğne ile bağladım. Sonra 7 zincir çekiyorum tekrar. 1 2 3 4 5 6 7
Geliyorum aşağıya, sık iğne ile tutunuyorum. 1 2 3 4 zincir çektim ve geçiyorum buraya. Diğer kenarı da buraya ekleyerek tamamlıyoruz. 1 2 3 4. Şimdi bunu geldim, buraya bağladım. Buraya 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 3 defa doladım. Dibinden giriş yapıyorum. Şöyle aldım. Sonra 1 2 3 doladım. Hemen bu tepesinden arkadaşlarım, kenarın giriş yaptım ve buraya da şöyle yaptıktan sonra birleştiriyorum ve geliyorum, bunu da şurayla birleştirdim. Bir tane zincirle sabitledim ve kesiyorum. Burayı da tamamlamış olduk arkadaşlar. Yarım motifimizi de şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde oluyor burası. Yarım motifimiz burada devam ediyor altına doğru. Diğer yarım motifimiz de bu tarafta. Şöyle yaka kısmını da oluşturmuş oluyoruz. Şimdi kol uçlarına bakın şöyle bir işlem uyguladım. Aynısını bu öne, altına, yanına, her yerine devam edeceğiz arkadaşlarım. Onu da şöyle çevirelim. Yakanın hemen bu, bakın şuradan birleşim yerimiz, bakın gördüğünüz gibi. Hemen şuradan girişimi yapıyorum. İkisinden birlikte giriş yapıyorum. Ve ipimi aldım. Şöyle bir tane zincirle sabitledim. Sonra buraya arkadaşlar şöyle giriş yaparak bir tane sık iğne şeklinde tamamlıyorum. Sonra 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Sonra 3 doladım. 1 2 3 geliyorum. Hemen şu çekmiş olduğum sık iğnemin içerisinden giriş yapıyorum ve şu şekilde 1 2 3 defa da şöyle çektim ve geçiyorum. Bakın şuradan ortasından giriş yapıyorum. Şu şekilde buraya bağlıyorum. Sık iğne ile bağlıyoruz arkadaşlarım şöyle. Sonra şu fazla ipimizi de keselim. Yine 6 zincir, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 doladık. Bakın sık iğnemiz burası ilk başlangıç yerimiz olduğu için öyle oluyor. Şimdi şuradan şu şekilde giriş yapıyoruz şöyle ve 1 2 3 4. Sonra geliyoruz, diğerine geçtik. Yine sık iğne ile bağladık. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 doladık. Yine sık iğnemizin etrafından aldık ve dörtlü trabzanımızı yaptık. Devam edelim. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6, 3 doladık. 1 2 3 4 geldik bunu. Bakın bu kenarlarda ikisini birlikte. Bu aynı zamanda bir sonraki sıramızda da bu şekilde oluyor arkadaşlarım ve şöyle daha kalın, daha güzel bir görüntü elde ediyoruz. Yani ikinci sıralarda bu kenarlarda yaptığımız işlemi
yapıyoruz. Yani şöyle ikisini birlikte alacağız. Şu ikisinden birlikte mesela sık iğnemizi yapacağız. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 doladık. Yaptık dörtlü trabzanımızı, geliyoruz bakın. İkisinden birlikte aldım. Sık iğne ile bağladım. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 doladık. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Burayı. Bütün etrafını arkadaşlarım, yaka, önler, alt kısımlar, etek uçları, yani her yerini bu şekilde bir işlem yapıyoruz. İkinci sırayı da göstereyim size. Bakın şuradan başlamıştık. Yine buraya geleceğiz. Buradan hemen buraya geçip şöyle tutunayım. Bakın. 1 2 3 4 5 6 3 doladım. O zaman burada yerimiz oluyor. Tabi tekrar bu işlemi yapmanıza gerek kalmıyor. Şöyle aldım ve devam ettim. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Şu ikisinden arkadaşlar bakın. Sık iğne ile bağladım. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 doladım. Bakın hemen yanındaki yerden şöyle giriş yaparak bağlıyoruz. Ve görüntümüz bu şekle geliyor. Bu şekilde yaparak, başka hiçbir değişiklik yapmadan, kalınlığını ne kadar istiyorsanız o kadar yaparak devam edelim. Ben de bunu devam ettireyim ve kapanışta, buhar ütüsünden sonra kapanışta görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bakın kenarlarını da bu şekilde çevirdikten sonra görüntümüz bu şekle geldi. Şöyle göstereyim. Altı iki sıra şeklinde yaptım. Bunu tabii daha uzatabilirsiniz arkadaşlar. Önlerinde ise şöyle biraz daha hani kapalı durması için bakın biraz daha fazla gidiş geliş yaptık arkadaşlar. Ve görüntümüz bu şekle gelmiş oldu. Arkadaşlarım, biraz da motiflerin böyle anlatımına geçmek istiyorum. Şimdi kollar gördüğünüz gibi iki sıra şeklinde. Tabi bunu dilerseniz daha uzun, yani bir tane daha ekleyebilirsiniz. Şöyle 4 tane bu tarafta, 4 tane de arka tarafında var. Toplam 8 tane motiften oluşuyor. Şu kısmı bakın, 1 2 3 4 tane burada motifimiz var. 1 2 3 tane de burada var. 7 tane bir yan için, 7 tane bir yan için motifimiz olması gerekiyor. Evet, aynı bu kolda aynı. Sonra arkaya geçelim. Arkada gördüğünüz gibi 1 2 3 4 3 sıra 4 boyu da 4 arkadaşlarım, benim yapmış olduğum. Şöyle göstereyim. Yani eni de 4, boyu da 4. 1 2 3 4. Yani 16 tane toplam arkada motif kullanıyoruz. 8 kollar 16. Toplam 32 oluyor. Daha sonra 7 14 önlere motif kullanıyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Kenarlarını da çevirdikten sonra bakın şöyle güzel bir görüntü ortaya çıktığını düşünüyorum. Umarım sizler de bu şekilde düşünüyorsunuzdur. Yorumlarınızı alt kısımda yazabilirsiniz arkadaşlarım. Örgümü dediğiniz kanalıma halen abone değilseniz abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.